Hepimizin düğünümüzde görmek istemeyeceği, huzursuzluk veren bir akrabası vardır muhakkak. Yani bunda ne var ki diyebilirsin. Ancak bu kadar basit bir kabalık çok tanrılı sistemde nelere sebep olacak? Görelim. Eris dışındaki bütün tanrı ve tanrıçalar düğüne davet edilmiştir. Nifak tanrıçası Zeus'a çok öfkelidir. Kendisine davetiye çıkmayan Eris, Zeus'a duyduğu kızgınlığın acısını çıkarmak için sinsice bir plan yapar. Planın ilk adımı olarak düğüne bir hediye gönderir. Üzerinde en güzele yazan altından bir elmadır bu. Ardından yemini atmış bir avcı gibi beklemeye başlar Eris. Tanrıçalar Hera, Athena ve Afrodit büyük bir özgüvenle elmanın kendilerine atıldığını düşünürler. Bu üç tanrıça kendi aralarında altın elma için kavgaya tutuşurlar. Eris tanrıçaların bu kavgasını ve sonrasında yaşanacakları besbelli öngörmüştür. Tanrıçalar altın elmayı paylaşamayınca Eris'in de tahmin ettiği üzere Zeus'u hakem olarak belirlerler. Eris'in arzuladığı tam da budur. Zeus'u zor durumda bırakmak. Zeus altın elmanın kime gideceğine karar verirken esasında hangisinin daha güzel olduğuna da karar vermiş olacaktır. Böylesi bir çekişmenin parçası olmak istemez. Bu sorumluluktan kurtulmak için akıllıca bir hamle yaparak Eris'in planlarını boşa düşürür. Tanrı Zeus bu anlaşmazlığın çözülmesi için hakem olarak kendi yerine Truva Prensi Paris'i tayin eder. Aslında Paris'i bu göreve atayarak onun başına büyük bir çorap örmüştür. Zira Paris seçmediği tanrıçaları karşısına almış olacaktır. Hera, Athena ve Afrodit Paris'e kendini seçtirmek için birbirinden farklı vaatlerde bulunurlar. Hera sonsuz güç ve kudreti, Athena başarı ve bilgeliği, Afrodit ise dünyanın en güzel kadınının aşkını vaat eder. Paris düşünür. En nihayetinde kararını açıklar. Tercihini aşktan yana kullanarak altın elmayı Afrodit'e verir. Afrodit de ona dünyanın en güzel kadını olan Helena ile evliliği vaat eder. Helena, namı diğer Helen. Sorun çözülmüştür çözülmesine ama Paris, Hera ve Athena'nın nefretiyle baş başa kalmıştır bir kere. Nitekim Helen'le kavuşması mümkün olmayacaktır. Güzelliği dillere destan olan Helen, Leda ile Zeus'un kızıdır. Afrodit'in kanına girmesiyle birlikte Helen'in de gönlü Paris'e kayar. Ancak ne yazık ki Helen'le Paris'in kavuşmalarının önünde oldukça büyük bir engel vardır. Helen, Sparta kralı Menelaos'la evlidir. Paris'le Helen bu yasak aşkın rüzgarına kapılırlar ve Menelaos'u geride bırakıp Truva'ya kaçarlar. O sabah uyandığında yatağın diğer yarısını boş gören Menelaos küplere biner. Miken kralı olan abisi Agamemnon'a giderek ondan yardım ister. Halihazırda Truva'yı ele geçirmek isteyen Agamemnon, kardeşinin başına gelen bu felaketin aslında bir fırsat olduğunu fark eder. Nihayetinde Agamemnon, kardeşinin karısını geri alma bahanesiyle rüyalarını süsleyen Troya topraklarını ele geçirebilecektir. Bir taşla iki kuş. İki kardeş Helena'yı geri alabilmek için bir sefer düzenlemeye girişirler ve savaş için gönüllü toplamaya başlarlar. Hazırlıklar başlamıştır başlamasına ama bu savaş hiç de kolay olmayacaktır. Zira ünü sınırları aşacak derecede güçlü olan Truva surlarını geçebilmek imkansızdır. Achilles! Bildiğimiz adıyla Aşil. Herkes ayak sesleri duyulan bu savaşın unutulmayacak bir hadise olacağının farkındadır. Haliyle Aşil, eğer savaşa katılmayı kabul ederse Truva Savaşı'nın en önemli figürlerinden biri olacak, namını duymayan kalmayacaktır. Bu savaş, Aşil için adını ölümsüzleştirecek bir fırsattır. Ancak buna rağmen Aşil'i bu savaşa ikna etmek hiç de kolay değildir. Neden mi? Aşil'in yenilmez savaşçı niteliklerini besleyen acımasız, korkusuz ve asi kişiliği onu başına buyruk bir asker yapmaktadır da ondan. Peki Aşil'i yenilmez yapan kudret nereden geliyor dersin? İşte bu sorunun cevabı onun soyuyla savaşın kaderinin kesiştiği bir tesadüfte gizli. Tarihin en büyük savaşçısı olarak kabul gören Aşil, Pelelaos'la deniz tanrıçası Thetis'in oğludur. Evet, Aşil'in ebeveynleri, mitin henüz başında sözünü ettiğimiz düğünün çiftidir. Paris'in Helen'le tanışmasının vesilesi, Truva Savaşı'nın başlamasına dolaylı olarak sebep olan o malum düğün. Rivayete göre Aşil çocukken annesi Thetis tarafından Styx nehrinde yıkanmıştır. Styx nehrinin suyunda kişiyi ölümsüz yapan bir şifa vardır. Aşil annesi tarafından doğar doğmaz bu nehrin sularına daldırıldığı için neredeyse bir ölümsüzdür. Neredeyse. İtaca'nın kurnaz kralı Odysseus, Aşil'i bulmak, onu Yunanlılar ve Truvalılar arasında yaklaşmakta olan savaşa katılmaya ikna etmek için görevlendirilir. Odysseus'un dişli bir müzakereci olmasından ötürü bu görev ona verilmiştir.
Onun kurnazlığı ve inatçılığının yanına Aşil'in zafere susamışlığı da eklenince görev başarılı olur. Nihayet Aşil, beraberinde her biri kendi özel ordusundan 50'şer korkusuz savaşçıyı taşıyan 50 yelkenliyle birlikte Truva'ya doğru yola çıkar. Truva Savaşı artık resmen başlamıştır. Tam da savaşın başında belki de her şeyi çözüme kavuşturacak bir fırsat doğar. Truva surlarına dayanan aldatılmış koca Menelaos'la Paris arasında bir düello yapılacaktır. Bu karşılaşma hem savaşı bitirecek hem de kazanan Helen'i alacaktır. Truva Savaşı'nın tam 10 yıl süreceğini bilse Paris ne yapar ne eder belki de o düellodan galip gelirdi. Fakat ne yazık ki gözü kör aşık Paris'in savaşçı nitelikleri oldukça zayıftır. Rivayet odur ki Menelaos tam Paris'i öldürecekken Helen'i ona veren Afrodit araya girer ve Paris'i kurtarır. Sonraki 9 yıl boyunca Yunan ordusu Truva surlarının dışında kalacak, ufak tefek çatışmalardan da sonuç alamayacaktır. Bu sırada Helen'i geri almak için Truva'ya giden kahramanlardan oluşan Yunan ordusunun en cesur, en güçlü ve hatta en yakışıklısı olarak anılan Aşil, kendi namına yaraşır bir dehşete imza atmaktadır. O ve komutasındaki savaşçılar çevredeki şehirleri yağmalayıp katliam yapmakta, tapınakları yerle bir etmektedir. Her şeye rağmen Aşil olan bu savaşı kazanacaktır ve Yunan ordusunda da bu sebepten keyifler yerindedir. Truva'yı kuşatmışlardır. Elbette yıldırmayı da başaracaklardır. Derken Miken kralı Agamemnon'la Aşil arasında beklenmedik bir şey olur. Aşil'in tapınak baskınlarından birinde esir aldığı güzeller güzeli kölesi Briseis'e ise Agamemnon el koyar. Öfkeye kapılan ve onurunun lekelendiğini iddia eden Aşil, kendi adına savaşanları da peşine takarak savaştan çekilir. Aşil'in yokluğu yetmez gibi tanrıların cezası olduğuna inanacakları bir bela daha baş gösterir. Yunan ordusu vebadan adeta kırılmaktadır. Agamemnon geri adım atsa da nafile. Aşil'i savaşa dönmeye ikna edemezler. Aşil'in yokluğu Yunan ordusunu pes etme noktasına getirir. Yenilmez savaşçı ve korkusuz yağmacı Aşil olmadan bu savaşın kazanılamayacağı aşikardır. Nitekim Truvalılar Aşil'in yokluğuyla cesaretlenmişlerdir. Yunan ordusunu Truva sınırlarından kaçırmak için taciz saldırılarına başlarlar. Bu sırada Aşil'in yakın arkadaşı Patroklos kahramana yeniden savaşa girmesi için ricada bulunur. Aşil ikna olmaz ancak aralarında bir anlaşma yaparlar. Kamplarının dibine dayanan Truvalıları geri püskürtmesi için Patroklos'a kendi zırhını ödünç verir. Zırhından ötürü bu savaşçıyı Aşil sanan Truvalılar onun yeniden savaşa dahil olduğunu sanıp kaçmaya başlarlar. Üzerine geçirdiği Aşil'in zırhı Patroklos'u kibre kaptırır. Truvalılar kaçtıkça Patroklos böbürlenir ve onların peşinden Truva surlarına ulaşır. Paris'in abisi, Truva prensi Hektor'un ölümcül darbesiyle can verir. Aşil, Patroklos'un başına gelenleri öğrenince öfkeden deliye döner. Binbir rica ve vaadin savaşa döndüremediği Aşil, en yakın dostunun intikamı için tekrar zırhını kuşanır. Aşil ile Hektor, Truva surlarının önünde teke tek karşılaşırlar. Kuşkusuz ki Hektor çok iyi bir savaşçıdır. Ancak ne yazık ki en iyisi değildir. Aşil, Hektor'u öldürdükten sonra cesedini savaş arabasına bağlayarak yaslı ailesinin gözü önünde şehir surlarının etrafında sürükleyerek gövde gösterisi yapmayı da ihmal etmez. Aşil'in bu tavrı dönemin savaş etiğini tümüyle çiğneyen bir eylem olması itibariyle Aşil'i tanımlayan her şeyi de içinde barındırıyor gibi. Paris'in ve Hektor'un babası olan Truva kralı Priam kahrolmuştur. Ölü bedeni aşağılanan oğluna uygun bir cenaze töreni düzenlemek istemektedir. Gizlice düşmanının kampına giderek Aşil'e oğlunun cesedini vermesi için yalvarır. Bu dramatik olaylara rağmen savaş devam etmektedir. Üstelik Aşil geri dönmüştür. Prenslerini yeni kaybetmiş olmanın yıkımıyla boğuşan Truvalıları alt etmek için belki de son fırsattır. Ancak ne var ki Truva'nın surları yıllardır onlara geçit vermemiştir. Değişen hiçbir şey olmamıştır. Kuvvetli surları koruyan okçularıyla birlikte Truva'yı dışarıdan fethetmek imkansız görünmektedir. İşte tam da o zaman kurnaz Odysseus'un aklına bu şanlı savaşa damgasını vuracak o dahiyane fikir gelir. İçine küçük bir savaşçı ordusunun sığabileceği büyüklükte ahşap bir at yaparlar. Orduya geri çekilme süsü verilir. Zavallı Truvalılar savaşı kazandıklarını düşünerek bu büyük zafer için tanrılar tarafından gönderilen kutsal hediye olduğuna inandıkları atı surlardan içeri alıp şölen yaparlar.
Oysa o hediyenin içinde gizlenen Aşil ve beraberindeki askerler Truvalıların sonunu getirmeye hazırlanmaktadırlar. At surlardan içeri alınınca içindeki askerler dışarı çıkar ve Truva kentini tümüyle ateşe verirler. Çok sayıda Truvalı uykularında katledilir. Kente bir kaos havası hakim olmuştur. Yenilmez savaşçı Aşil kenti yerle bir ederken bir mucize olur ve Paris'in yayından çıkan bir ok Aşil'i bir anda yere serer. İyi ama ölümsüzlük nehrinde yıkanan bir yarı tanrı olan Aşil, yılların yenilmez savaşçısı nasıl olmuştur da bir ok darbesiyle yıkılmıştır? Cevap, neredeyse ölümlü olan Aşil'in topuğunda gizli. Annesi bebek Aşil'i ölümsüzlük nehrinde topuklarından tutarak daldırmıştır. Su değmeyen tek bölge olan topukları fani bir et parçası olarak kaldığı için de Aşil sadece topuğundan yara alabilecektir. Rivayet odur ki bu zaafın er ya da geç oğlunun düşüşüne yol açacağını bilen Tetis, Aşil'i bir süre dünyadan saklamaya bile çalışmıştır. Onu küçük bir çocukken kız kılığına sokan annesi, kraliyet ailesiyle birlikte Cycrox'ta büyütülmesini sağlamıştır. 10 yıl süren Truva Savaşı nihayet bitmiştir. Şüphesiz Truvalılar kaybetmiştir ancak Yunan ordusunun kazandığını söylemek de pek mümkün değildir. Ordularının onca kaybının yanında dünyaya bir daha böylesi gelmeyecek olan efsanevi savaşçı Aşil'i de yitirmişlerdir. Bu sebepten Truva Savaşı kazananın olmadığı savaş olarak anılacaktır. Yenilmez savaşçıyı yere seren tek zaafı olan bu uzva, tıp terminolojisinde de onun adı verilmiştir. Aşil tendonu. Baldır kasını topuk kemiğine bağlayan, kalın, güçlü ve lifli bir yapı. Ayağımızı aşağı hareket ettirmemizi, yürümemizi, koşmamızı, parmak uçlarımızda durmamızı ve zıplamamızı Aşil tendonuna borçluyuz. Heybetli gövdesini taşıyan bu bağlar Aşil'i ölümsüz bir savaşçı yaptığı gibi düşüşünü getirecek kadar da hassastır. Efsane binlerce yıllık bir tarihe dayansa da biz yetişkinlerin kulağına önemli mesajlar içeren bir masal gibi çalınıyor. Her ne kadar saklamaya, kaçmaya çalışsa da gün geliyor, en zayıf yerinden darbe alıyor insanoğlu. Modern çağın insanları olarak bizler, Aşil'in korkusuz ve acımasız savaşçılığından çok Truva atı hikayesini biliyoruz. Görünen o ki aklın gücü bilek gücünü alt etmiştir. Kazananın cephede değil de masada belirlendiği çağımız savaş stratejilerini nasıl da önceliyor. Gözü kara aşıkların hazin sonuna gelince, Paris'in küstürdüğü tanrıçaların vaatleri kulaklara küpe olacak türden. Aptal aşık Paris'in güzelliğin peşine düşerek akıl ve gücü elinin tersiyle itmesinin nasıl bir yıkımı başlattığını gördükçe insan sormadan edemiyor. Akıl ve güçten yoksun. Aşk tünelinin ucunda. Bizi bekleyen nedir?